Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Honda HR-V. Bu arada yeni Honda HR-V'ye geçmeden önce sesim biraz kısık olabilir. Şu anda bir hastalık evresindeyim. İnşallah önümüzdeki hafta daha iyi şekilde karşınızda olacağım. Honda'nın B-SUV segmentinde yer alan başarılı modeli HR-V tamamen yenilendi. Tasarım ve özellikleriyle kendinden önceki hiçbir modele benzemeyen yeni HR-V ya benim gibi çok seveceksiniz ya da ona hiçbir zaman alışamayacaksınız. Şimdi gelin yeni Honda HR-V'de neler değişti? Tasarım, teknoloji ve güvenlik özellikleriyle rakipleri arasından sıyrılmayı başarabilecek mi? Tüm bu soruların cevaplarını en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Honda HR-V ilk kez 1998 yılında piyasaya çıkmış ve 98-2006 yılları arasında aynı tasarım çizgisinde kalarak yerden yüksek B-SUV segmentinin ideal modellerinden biri olmayı başarmıştı. İkinci nesliyle biraz daha kompakt SUV tasarımına bürünen HR-V'nin en sıkı rakipleri arasında bir diğer Japon markası Toyota'nın CHR modeli bulunuyor. Ve tarihler 2021 Mayıs'ı gösterdiğinde daha önceki hiçbir Honda modeline benzemeyen tamamen yenilenmiş HR-V bizlerle. Yeni HR-V'ye önden baktığımızda Honda'nın yeni modellerinde kullanmaya başladığı sadelikten yana olan bir tasarım bizleri karşıladı. Önceki neslinde biraz daha yere bakan minimal bir surat ifadesine sahip olan HR-V, yeni neslinde yükseltilmiş bir tasarıma kavuşuyor. Agresif bakan farların ortasındaki radyatör ızgarasını ilk gördüğümde bir hayli şaşırmıştım. Fakat birkaç kez bakıp gözüm alışınca oldukça hoşuma gitmeyi başardı. Özellikle önceki nesliyle kıyasladığımızda bu daha olgun görünen yeni tasarım benden tam puan almayı başarıyor. Yeni Honda HR-V'nin profiline geçtiğimizde ise premium bir gövde tasarımı bizleri karşıladı. Yeni Honda HR-V'nin profiline geçtiğimizde önceki nesliyle ilk bakışta benzer gibi görünen bir tasarımla karşılaşıyoruz. Fakat detaylara indiğimizde durumun hiç de öyle olmadığı fark ediliyor. Yeni Honda HR-V'nin profili tıpkı önde olduğu gibi daha sert ve karakteristik çizgilerle tamamlanıyor. Bununla birlikte ağız sütununun tıpkı yeni Civic'te olduğu gibi geriye çekilmesi yeni HR-V'nin daha uzun bir kaputa kavuşmasını sağladı. Böylece yeni HR-V daha premium bir duruş kazandı. Buna ek olarak ön kaputtan başlayarak arka stoplara kadar uzanan düz omuz çizgisi sayesinde olduğundan daha uzun görünüyor. C sütunu üzerinde bulunan ikonik kapı kolu ise yeni HR-V'de de varlığını koruyor. Bu yenilenen profil tasarımıyla en sıkı rakibi CHR'le olan farkını da ortaya koymuş oldu. Yeni Honda HR-V'nin arka tarafına geçtiğimizde ise son yılların en iyi dönüşümüne şahitlik ediyoruz. Yeni Honda HR-V'nin arka tasarımını önceki nesliyle kıyasladığımızda kelimeler kifayetsiz kalıyor. Tıpkı ön tarafta olduğu gibi önceki neslinde daha alçak ve minimal gözüken tasarım giderek yerine çok daha yükseltilmiş ve güçlü görünen bir tasarım geldi. Honda'nın yeni tasarım dilinden nasibini alan arka tarafta ilk dikkatimizi çeken detay bir uçtan diğer uca uzanan LED stoplar oldu. Özellikle akşam saatlerinde çok hoş bir görüntü sunan bu stoplara daha yakından baktığımızda 3 boyutlu tasarım oldukça etkileyici duruyor. Üst tarafta eğimi artırılmış cam ve onun hemen üstünde doğal spoiler tüm ihtişamıyla kendine yer buluyor. Spoiler'ın ortasında ise oldukça büyük bir fren lambası yer alıyor. Arka taraf için yapabileceğim tek eleştiri cam sileceğinin spoiler içinde gizlenmemiş olması olacak. Eğer o da olsaydı kusursuz tasarım tamamlanmış olacaktı. Alt tarafa indiğimizde önceki nesilde çift egzoz çıkışının yer aldığı tampon tasarımı gidiyor, onun yerine çift renkli bir tampon tasarımı geliyor. Bu haliyle yeni Honda HR-V'nin arka tasarımına 1+ puan daha yazıyorum. Yeni Honda HR-V
Boyutlar konusunda ise önceki nesline göre tasarım farkını ortaya koyuyor. Yeni HR-V 4330 mm ile önceki neslinden 4 mm daha kısa, 1790 mm ile 18 mm daha geniş ve 1590 mm ile 15 mm daha alçaldı. Dingil uzunluğu ise 2610 mm ile önceki nesline göre bir değişim yaşamadı. Yeni Honda HR-V'nin iç mekanına geçtiğimizde onu satın almak için bir sebebiniz daha olacak. Yeni Honda HR-V'nin iç mekanı yeni Honda modellerinden oldukça aşina olduğumuz bir tasarımla bizleri karşılıyor. Yeni HR-V'nin genel tasarımında olduğu gibi Honda'nın Man Maximum, Machine Minimum yani makinelerin değil insanın ön planda tutulduğu iç mekan tasarımı işlevsel özellikleriyle ön plana çıkıyor. Önceki nesliyle kıyasladığımızda daha ferah ve geniş hissettiren bu iç mekan tasarımına 1+ puanı hemen veriyorum. Yeni Honda HR-V'nin iç mekanına adımımızı atar atmaz ilk dikkatimizi çeken detay yenilenen direksiyon simidi oldu. Oldukça sportif ve karakteristik bir tasarıma sahip olan direksiyon simidi üzerinden direksiyon ısıtma tuşuna ve otomobile ait birçok ayara erişebiliyorsunuz. Onun hemen arkasında ise 7 inç büyüklüğünde TFT gösterge ekranı yer alıyor. Yeni City'den tanıdığımız bu ekranın renkleri, teması ve çözünürlüğü oldukça iyi. Tasarımıyla oldukça hoş gözüken yükseltilmiş konsolun ortasına doğru geldiğimizde bizi 9 inç büyüklüğünde bir dokunmatik multimedya ekranı karşılıyor. Önceki neslinde konsolun içinde gömülü halde duran bu ekran, yeni tasarımda konsolun üstünde kendine yer buluyor. Karanlık bir temanın kullanıldığı bu ekranın dokunmatik hassasiyeti etkileyici derecede iyi çalışıyor. Bununla birlikte cep telefonunuzu kablosuz olarak bağlamanızı sağlayan Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı servislerini de kullanabiliyorsunuz. Konsolun aşağısına doğru indiğimizde çift bölgeli klima kontrol ünitesini görüyoruz. Onun hemen altında konumlarıyla oldukça işlevsel olan 2 adet USB bağlantı noktası ve ortasında bir küçük eşya gözü bulunuyor. Alt tarafta ise 1 adet 12 watt soket girişiyle kablosuz şarj pedi kullanımınıza sunuluyor. Genel tasarımı itibariyle yeni Civic'e oldukça benzeyen yeni HR-V'nin orta konsolu üzerinde oldukça büyük bir vites topuzu görmek beni biraz üzdü. Vites topuzunun arkasında ise mod seçim tuşu, elektronik park freni ve 2 adet bardaklık yer alıyor. Üstü sentetik deri ile kaplı olan kol dayamanın içinde ise herhangi bir kaplamanın bulunmadığı derin bir alan bulunuyor. Yeni Honda HR-V'nin arka tarafına geçtiğimizde ise ilk dikkatimizi çeken detay arka koltukların 2 kişilik dizayn edilmesi oldu. Zorda kalınmadıkça seyahat edilmesi bir hayli konforsuz olan orta tarafını görmezden gelirsek, koltukların genel tasarımları oldukça şık ve konforlu gözüküyor. Yeni HR-V'nin arka tarafında en beğendiğim yeniliklerden bir diğeri ise dış tasarımın daha düz bir şekilde gelmesi sonucu arka kapıların görüş açısının artması oldu. Bu hamleyle birlikte arka taraf daha ferah bir hale geldi. Bunun dışında kapı üzerlerinde yer alan bardaklıkların haricinde kol dayamanın içinde bulunan 2 adet bardaklık da yeni HR-V'nin işlevsel özellikleri arasındaki yerini alıyor. Ayrıca orta konsol üzerinde 2 adet havalandırma menfezi ve 2 adet USB portunun bulunması benden artı puan aldı. Önceki nesline göre aks mesafesi değişmeyen yeni HR-V'nin diz ve baş mesafesi B-SUV segmentine göre oldukça iyi durumda. Yeni Honda HR-V için bagaj hacmi konusunda henüz net bir hacim verilmese de önceki neslindeki 470 litrelik hacmi düşündüğümüzde yaklaşık olarak aynı değerlerde bir alanın sunulacağını düşünüyorum. Şimdi de yeni Honda HR-V'den en verimli şekilde faydalanmanızı sağlayacak gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri neler? Gelin hep birlikte kısaca öğrenelim. Yeni Honda HR-V'de sizin ve sevdiklerinizin hayatını koruyan Honda Sensai isimli aktif ve pasif güvenlik özellikleri bulunuyor. Bu özelliklerin ilk sırasında karşınızdan bir yaya,
araç ya da bisikletlerin tehlikeli şekilde yaklaştığını algılayarak olası bir kazayı önlemek için acil fren yapan çarpışma azaltıcı fren sistemi CMBS bulunuyor. Bununla birlikte araç üzerinde bulunan kamera ve sensörler sayesinde yolun ve trafiğin durumuna göre maksimum güvenlikte ilerlemenizi sağlayan adaptif hız kontrolü ACC. 25 metreye kadar yeni HR-V'nin kör noktasında kalan araçları aynalar üzerinde bulunan uyarı ışıklarıyla uyaran kör nokta uyarı sistemi BSI ve Avrupa pazarında ilk defa sunulup B-SUV segmenti içinde nadir bulunan yokuş iniş desteğiyle frene basmadan 3 km hız ile yokuşlardan güvenlice inebileceksiniz. Yeni Honda HR-V'nin tasarımına yakışır motor ve şanzıman özellikleri neler? Öğrenmeye hazır mısınız? Yeni HR-V'de aynı platformu paylaştığı Jazz ile aynı motor seçenekleri kullanılıyor. Tabanında bulunan lityum-iyon piller ve 1.5 litre hacmindeki içten yanmalı motorun birleşiminden ortaya çıkan EHEV hibrit motoru performansının yanı sıra düşük yakıt tüketimiyle ön plana çıkıyor. Jazz'dan farklı olarak toplamda 130 beygir güç, 253 Nm tork üreten bu motoru çok oranlı CVT otomatik şanzımanla yöneteceksiniz. Yeni Honda HR-V'nin fiyatı henüz netlik kazanmamış olsa da yeni Jazz'ın 22.000 eurodan başlayan fiyatını referans alırsak ortalama 25.000 eurodan satışa çıkacağını söyleyebiliriz. Yeni Honda HR-V'nin tamamen değişen ve yenilenen özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Honda HR-V'yi gerçekten çok beğendim. Satın alma tarafında da kesinlikle tercih ederim. Peki siz yeni Honda HR-V hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Honda HR-V hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.